Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu çantanın yapımını tüm detayları ile paylaşmak istiyorum. Çantayı jüt iplerle ördüm. Ne kadar ip kullandığımı da açıklama kısmına yazarım. Siz istediğiniz iplerle örebilirsiniz. Kağıt ip, rafya iple de aynı güzellikte olacaktır. Farklı ipler de tercih edebilirsiniz. Şimdi kolda duruşuna da bir göz atalım. Çantamız bu şekilde, çok şık bir çanta. İç astarı böyle. Kolda duruşunu da göstereyim. Hadi başlayalım örmeye. Ve ipime uygun da 4 milim tığ kullanıyorum. Çantamız için toplam 8 motif gerekli bize. 4 motif önde, 4 motif arkada. Evet, sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halkayı ben tek kat değil çift kat dolayarak yapıyorum. Halkanın içinden ilmeğimi geçirdim. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. İkili trabzan şeklinde devam ediyorum. Halkanın içine zincirimle beraber 2 adet daha ikili trabzan ördüm. Toplam 3 adet. 2 zincir çektim. Tekrar üçlü grubumuzu örüyoruz. 2 3 tekrar 2 zincir. Üçlü gruplarımız 4 adet olacak şekilde devam edelim. Arada 2 zincir, sonuncuyu da örelim. 2 ve 3. 2 zincirimi çekiyorum. Bakın. 1 2 3 4 adet oldu. Şimdi orta kısmı sıkılaştırıyoruz. Bu başlangıç ipimdi. Hafifçe çekiyorum. Çift kat başlamıştık. Şu kısalan kısmı sağ tarafa doğru çekiyorum. İyice çekelim ki orta kısım düzgün dursun. Burada bir ilmek oluştu. Tekrar başlangıç ipimden çekip ilmeğimi içeriye alıyorum. Şimdi 3 zincirimin üçüncüsüne şöyle batıyorum. Şu şekilde arkadan çıkıp ilmeğimi çıkartıyorum tek seferde. 3 zincir çekiyorum. Örgümün arkasını döndürüyorum. Bir önden örüyoruz. Sonrasında örgümüzün arkasını döndürüp bir sıra arkadan, bir önden bir arkadan örüyoruz ki motifimiz tam kare dursun. İsterseniz hep önden de örebilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. İkili trabzan şeklinde hep devam edeceğiz. Zincirimle beraber yine 3 adet örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Buraya tekrar 3 adet ikili trabzan örüyorum. Arada bir zincir, tekrar buraya köşemizi yapıyoruz. Toplam 4 köşesi olacak. 3 adet ikili trabzan, 2 zincir ve tekrar 3 adet ikili trabzan. Aynı şekilde devam edelim. Sonuna gelelim. Evet, motifimizde 4. köşeyi ördüm. Bir zincirimi çektim. Başlangıç zincirimiz 3 adetti. Şöyle tek tarafına batıp arkasından çıkıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Örgümün arkasını döndürüyorum. Bir zincir çektiğim boşluğa baştaki zincirimle beraber 3 adet ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir,
2 zincir çektiğim yerlerde yine köşemi oluşturuyorum. 2 zincir, tekrar 3 adet ikili trabzan, arada bir zincir olan yere 3 adet ikili trabzan. Aynı şekilde devam edelim. 2 zincir olan yerlerde yine köşeyi oluşturalım. 1 zincir olan yerde üçlü grubumuzu örelim. Başlangıca gelelim. Evet, köşeyi oluşturdum. Bir zincirimi çektim ve başlangıç yerine geldim. 3. zincirimin ortasına batıp yine ilmek kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yine örgümün arkasını döndürüp bu boşluğa 2 adet ikili trabzan. Motifimiz hep aynı şekilde devam edecek. 2 zincir çektiğimiz yerlere köşemizi yine yapıyoruz. 3 adet 2 zincir çekip yine üçlü grubumuzu örüyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bakın. Motifimiz toplam kaç sıra? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra toplamda örüyorum. Farklı iplerle örerseniz elinizin ayarı da farklı olabilir. Bakın benim motifimin ölçüsü 15 santim genişliğinde. 15 santim genişliğinde benimle aynı ölçülerde yapmak isterseniz benim motifim 15 santim. 15 santim büyüklüğünde motifimizi örelim. Sonrasında ekleme kısmına geçelim. Dediğim gibi toplam 8 motif örüyoruz. 8 motifi de örelim. Ekleme kısmında görüşelim. 8 motifimi ördüm. 4 motifimi ekledim. Diğer 4 motifi sizinle beraber ekleyeceğiz. 2 seferde ekledim motiflerimi. Önce enine ekledim, sonra boyuna ekledim. Şimdi gelin beraberce ekleyelim. 2 motifimi elime alıyorum. Birbiri üzerine koyuyoruz ve köşeden başlıyoruz eklemeye. Şu zincir çektiğimiz boşluğa tığımı batırdım, ilmeğimi çıkarttım, etrafında döndürdüm, bir zincirimi çektim. Şu ipimizi, başlangıç ipimizi iyice çekelim. Sonrasında yine aynı boşluğa bir adet sık iğne yapıyoruz. Devam eden trabzana batıyoruz. Bu ipimizle arada gelecek şekilde, arada olacak şekilde gizlemiş oluyoruz. İlk trabzanlara batıyoruz. Hem öndekine hem arkadakine. Bakın ipim şurada. Sık iğne şeklinde ekliyoruz. Trabzanların tepelerine batarak eklememizi yapıyoruz. Ara boşluğa bir adet, bir zincir çektiğimiz boşluğa, sonrasında trabzanlara, tepelerine birer adet. Bu şekilde. Aynı şekilde devam edelim. Şuraya kadar gelelim. Köşeye geldim. Bu boşluğa da 2 adet sık iğne yapıyoruz. Sonrasında diğer 2 motifi de elimize alıyoruz. Yine birbiri üzerine koyuyoruz. Eklediğim motifler sağ elimde, diğerleri sol elimde. Arada bir zincir çekiyorum ve devam ediyorum. Yine köşeden şu boşluktan eklemeye. Boşluğa 2 adet sık iğne, sonrasında trabzanların tepelerine birer adet. Böyle. Aynı şekilde devam edelim. Şuraya kadar gelelim.
Sonuna geldim. Yine bu köşeye 2 adet sık iğne örüyoruz ve eklemeyi bitiriyoruz. İpimizi keselim. İyice çekelim. Evet. Bakın enine olan kısmı ekledik. Şimdi şu kısmı aynı şekilde ekliyoruz. Sadece şurada bir detay var. Köşeden başlayalım. Şuraya kadar gelelim. Evet, şuraya kadar geldim. Şimdi burada yine boşluğa 2 adet sık iğnemi örüyorum. Yine bir zincir çekiyorum ve hemen sol taraftaki köşelerden başlıyoruz eklemeye. Devam ediyoruz eklemeye, pardon. 2 adet sık iğnemi ördüm. Yine aynı şekilde trabzanların tepelerine birer adet sık iğne batarak devam ediyoruz. Bakın. Devam edelim. Buraya gelip yine köşede 2 adet sık iğnemizi örüp ipimizi keselim. Sonraki kısımda görüşelim. Eklemesini bitirdim. Şimdi motifimizin etrafını bir tur dönüyoruz. Aynı motifimizi örer gibi. Köşeden başlayalım. İlmeğimi çıkarttım. Etrafında döndürdüm. 1 2 3 zincirimi çekiyorum. İkili trabzan örüyoruz. Zincirimle beraber 3 adet 2 zincir çektim. Tekrar 3 adet daha ikili trabzan örüyoruz. Arada bir zincir. Boşluklara 3 adet. Devam edelim. Şu ekleme yerinde bir detay var. Buraya kadar gelelim. Eklediğim boşluğa geldim. Şimdi 2 adet sağ tarafa, 2 adet sol tarafa ikili trabzan değil, üçlü trabzan örüyoruz. Üçlü trabzan örmemdeki amaç, burada eklemeden kaynaklı hafif bir çukur oluşuyor. Bu çukuru yok etmek istiyorum. Tığımın üzerine aldım. İlmeğimi çıkarttım. Önce bir tanesini örüyorum. Sonra 2, sonra 2. Bir adet daha. Arada zincir çekmeden sol tarafta da yine 2 adet üçlü trabzan örüyoruz. Bakın. Örgüler detaylarla güzel. Buranın dümdüz gelmesi için burada bu detayı yapmamız gerekiyor. Aynı şekilde devam edelim örmeye. Tam tur dönelim. Ekleme yerlerinde yine buradaki detayı yapalım. Bu noktada ipimizi keselim. Evet, sırayı tamamlıyorum. İlk trabzanın tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yapıp ipimi çıkartıyorum. Bu noktada ipimizi keselim demiştim. Özür dilerim. İpimizi kesmiyoruz. Bir sıra daha ikili trabzan örüyoruz. Bir üst sıraya zincir çekerek de başlayabilirsiniz. Ben şu şekilde düzgün geçişle yukarı çıkıyorum. Tığımın üzerine doladım. Aynı yere batıyorum. 3 ilmek var. İkisini örüyorum. İkisi tığımda. İlmekleri çıkarttım. Tığımı yukarıdan aşağıya geçirip örüyorum. Tekrar aynı yere ikili trabzan ördüm. Trabzanın tepesine de bir adet. Köşeye geldim. Köşede 2 adet ikili trabzan, 2 zincir, tekrar 2 adet ikili trabzan. Bu sırada trabzanlarımızın tepelerine birer adet bir zincir çektiğimiz yere de bir adet ikili trabzan örüyoruz. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz.
Bu şekilde. Devam edelim. Buraya gelip ipimizi keselim. İki parçayı da bitirdim. Şimdi sıra geldi eklemeye. Eklemeyi şöyle ön yüzden yapmıştık motiflerimizin. Burasını ben çantamın ön yüzü olarak kabul edeceğim. Burası iç tarafı. Siz isterseniz burayı da ön yüzü kabul edebilirsiniz. Ben buranın görüntüsünü daha çok sevdiğim için burası çantamın ön yüzü olacak. Arkayı döndürdüm. Diğer büyük parçanın da yine arkasını döndürüyorum. Bakın şöyle birbirine bakacak şekilde burası arka taraf, arka taraf. Buradan ekleyeceğiz. Sadece 3 kenarını ekleyeceğiz. Çantamızın ağız kısmını sonradan sık iğne döneceğiz. Şimdi ekleyelim. Eklemeye tam şu kısımdan başlayacağız. Yine sık iğne ile 3 kenarını ekleyelim. Evet, tığımı ve ipimi elime aldım. Hemen şu zincir çektiğim boşluktan tığımı geçirdim, ilmeğimi çıkarttım, etrafında döndürüp bir zincirimi çektim. Tekrar aynı yere bir adet sık iğne. Şimdi yine trabzanlarımın tepelerine birer adet sık iğne örüyorum. Bu şekilde eklemeyi yapıyoruz. Karşılıklı birer adet batarak eklememizi yapalım bu şekilde. Çantamızın ön yüzünden bu şekilde görünecek. Devam edelim. Aynı şekilde gelelim. Şu köşeye kadar gelelim. Evet, köşeye geldim. Şimdi burada 3 adet sık iğne örüyorum. Karşılıklı yine eklemiş oluyoruz. 2 ve 3. Sonrasında trabzanların yine tepelerine karşılıklı ekliyoruz. Böyle sık iğne ile. Bakın. Bu şekilde gözükecek. Devam edelim. Aynı şekilde diğer iki kenarı da ekleyelim. Yine şu son noktada 2 adet sık iğne yapıp ipimizi keselim. Sonraki kısımda görüşelim. Eklemeyi bitirdim. Şurada ipimi kesiyorum. Şimdi çantamızın içini dışına çevirelim ve elimizle düzeltelim. Şöyle iyice düzeltelim. Evet, elimle düzelttim. Çantamız bitince de ütülemeyi yapacağız. Çantamız tam formunu bulacak. Bu aşamada endişe etmeyelim. Çantamız tam düzgün durmuyor diye. Şimdi çantamızın ağız kısmına sık iğne örelim. Hemen şu kenardan başlayalım. İlmeğimi çıkarttım, etrafında döndürdüm. Bir zincirimi çektim. Tekrar aynı yere bir adet sık iğne ve devam eden trabzanın tepesine de yine bir adet sık iğne ördüm. Şu boşluğa geldik. Buraya tığımın üzerine doluyorum. Ve tekli trabzan ördüm. Bir adet daha aynı yere tekli trabzan örüyorum. Soldaki yere bir adet. Bu tarafa 2 adet battım. Bu tarafa 1 adet battım. Burası da detay. Ve devam eden trabzanlarımın tepelerine birer adet batarak devam edelim örmeye. Şöyle. Aynı şekilde devam edelim. Başlangıca kadar gelelim. Başlangıca geldim. Sonuncu sık iğnemi de
örüyorum. Ve ilk sık iğnemin tepesine batıyorum. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıyorum. Bir zincir çekip bir üst sıraya çıktım. Tekrar aynı yere bir adet sık iğne. Bu sırada bütün sık iğnelerimin tepelerine birer adet sık iğne örüyorum. Hep aynı şekilde devam edecek. Burası çantamızın ağız kısmı. Ben bu kısmı 4 sıra öreceğim. 4 sıra sık iğne örmek istiyorum. Siz istediğiniz genişliğe kadar örebilirsiniz. 4 sıra sık iğnemizi örelim. Sonrasında çantamızın sap kısmına geçelim. 4 sıra sık iğneyi ördüm. İpimi kestim. Şimdi bu son sıramızda sırayı tamamlamayı farklı şekilde yapıyorum. Düzgün bir geçiş sağlamak için şu şekilde yapıyorum. Bakın şu sonuncu sık iğnemdi. Tekrar beraber batalım. Şuraya batıyorum. İlmeği içinden çıkartıyorum. Bakın. Sonrasında iğneme geçiriyorum ipin ucunu. Ve ilk sık iğneme şu şekilde geçirdim. İlmeğimin şu sık iğnemin arka tarafına batıyorum. Hafifçe çekelim. Bakın. Çok düzgün bir geçiş sağlamış olduk. Bu ipimizi de hemen gizleyelim iğnemiz ile. Diğer iplerimizi de yine aynı şekilde düzgün gizleyelim. Evet, bakın. Geçişimiz hiç belli olmadı. Şimdi ipimi kesiyorum. Sıra geldi çantamızın saplarını örmeye. Sapının bir tanesini ördüm. Diğer tarafı da sizinle beraber örelim. Çantayı çeviriyorum. Çantamızın sapını şuralara takmak istiyorum. Bakın şöyle. Tam şurası orta nokta. Bak, motifim başlangıcı burasıydı. Şuradan itibaren bakıyorum. Şurası tam ortası. Buradan itibaren sapımızı takmayacağım. Şuradan itibaren başlayacağım. Hemen sağındaki. Burada ise hemen solundaki. Bakın şuradan, yani şu. Buraya bağlayacağım çantamın sapını. Şimdi evet, ilmeğimi çıkarttım. Etrafında döndürüp bir zincirimi çektim. Tam dibine yine bir adet sık iğnemi örüyorum. Hemen yandakine yine bir adet sık iğne, yandakinin tepesine de bir adet sık iğne. Toplam 3 adet sık iğne örmüş oldum. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Döndürüyorum. Zincirimi çektim. Arkayı döndürdüm. Tığımın üzerini doladım. Hemen dibine, zincirimin köküne batıyorum. Şu şekilde ilmeğimi 2 zincir çektiğim yere kadar uzatıyorum. 4 kez aynı işlemi yapıyoruz. Bu birinciydi. 2 3 ve 4. Sonra hepsini beraber örüyorum. Arada 2 zincir çekiyoruz. Şimdi ilk sık iğnemin tepesine batıyorum. Yine ipimi çıkartıyorum. Bakın şöyle yukarıya doğru uzatıyorum. 1 2
3 ve 4. Sonra hepsini beraber örüyorum. 2 zincir çekiyorum, döndürüyorum ve yine bu boşluğa aynı işlemi yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. Hepsini beraber. Arada 2 zincir, tekrar aynı boşluğa 1 2 3 ve 4. Hepsini beraber örüyoruz. Çantamızın sapını bu şekilde hep aynı şekilde devam ediyoruz örmeye. Çok kolay ve çok şık duran bir çanta sapı modeli. Esneme yapmıyor. İpimizin zaten esneme payı hiç yok. Evet, böyle. Çantamızın sapının uzunluğu kolda taşımaya uygun 60 santim uzunluğunda çantamızın sapını örüyoruz. 60 santim. Tabii ki daha uzun veya daha kısa da örebilirsiniz. Şimdi beraberce şu sapını ölçelim. Evet, bakın 60 santim uzunluğunda diğer sapı ördüm. Şimdi bunu nasıl monte ediyorum? Şöyle bakın, şu şekilde katladık. Şöyle düzgün gelmesine dikkat edelim, kıvrılma olmasın. Burada bir zincir çekiyorum, şu şekilde döndürdüm. Nereye takıyorduk? Hemen şu orta noktayı bulalım. Şurası, şu üçlü grup, hemen sol tarafına başlangıcım burası olacak. Evet, şöyle ilmeğimi hemen çıkartıyorum. Şöyle buradan takıyorum. Tekrar sık iğne örüyorum. Hemen yandakine batarak hem sapımı hem de şu son sıradaki sık iğneme batmış oluyorum. Eklemeyi de bu şekilde yapmış oluyoruz. Tekrar hemen yandaki sık iğneye. Bakın. Bir adet daha batalım. Çantamızın sapı bu şekilde oluyor. Diğer tarafı da yine aynı şekilde örelim, aynı uzunlukta örelim, ekleyelim. Sonrasında çantamızın astar dikimine geçeceğim. Çantanızı bu şekilde astarsız da kullanabilirsiniz. Ben örgü çantaları astar olmadan sevmiyorum. Muhakkak astar dikimi yapıyorum. Astar dikimi de gerçekten çok çok kolay. İsterseniz elinizde, isterseniz dikiş makinenizde çantanızı astar dikebilirsiniz. Çok detaylı şekilde kanalımda paylaştım. Açıklama kısmına hem elde hem de dikiş makinesinde çok kolay astar dikiminin linkini eklerim. Bulamazsanız yorumlarda belirtin. Linkini size gönderirim. Çantamın astarını da dikeyim. Son aşamada görüşelim. Çantayı bitirdim. İç astarını diktim. Çok güzel bir çanta oldu. Takıldığınız yer olursa muhakkak yorumlarda belirtin. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.